Dünya yaşanılmaz bir yere dönüşmeye başlayınca insanlar hayatta kalmak için her şeyi yapabiliyorlar. İlk Mad Max filmi de savaşlarla kirlenmiş bir dünyadan arta kalanları anlatıyor. 1979 yapımı eski bir film olsa da distopik bir dünyada yakın gelecekte insanların neler yaşayabilecekleriyle ilgili bazı fikirler sunuyor bu film. Tüm dünyada savaşların etkisiyle kuraklık ve kıtlık baş gösterdiğinde insanların nasıl insanlıktan çıkabileceğini izliyoruz. Böyle bir dünya düşünün. Kargaşa hakim olmuş ve suçlular yağma için fırsat kolluyorlar. Güvenlikten sorumlu görevli memurlar sayıları az olmakla birlikte düzeni sağlamaya çalışıyor. Max Rakatansky bunlardan biri. Devriye görevlerinin aranan polisi Max, suçluları yakalama konusunda oldukça başarılı bir memur. Yani yollarda dehşet saçan bir psikopat bir devriyeyi atlattığında peşine ikincisi takılıyorsa ve o da başarısız olursa en fazla üçüncü bir devriye de şansını dener. Tüm bunlara rağmen yine sonuç alınamazsa işler Max'e kalmış demektir. Peki Max neden çılgın Max olarak anılıyor? Buna bakacak olursak öncelikle anlattıklarım ilginizi çektiyse bu eski Mad Max filmine bakmak isteyebilirsiniz ve izlemeyi düşündüyseniz videonun bu kısmını atlamanızı öneriyorum. Otoritenin zayıfladığı bu dünyada elbette suçlularla uğraşmak insanların akıl sağlığını olumsuz etkiliyor. Yiyecek, yakıt, mühimmat gibi tüm kaynaklar kısıtlıyken çok sayıda kanun dışı olay gerçekleşmekte. Bunlarla mücadele eden Max daha sakin bir hayat sürmek için planlar yapmaktadır. Hayatta en çok değer verdiği karısı ve çocuğuyla mutluluk planları hep işleri nedeniyle yarım kalmıştır. Bu ikilem arasında sıkışan Max'in başı son yakaladığı suçlunun arkadaşlarıyla belaya giriyor. Gece Sürücüsü isimli bu suçluyu yakalamaya çalışırken Max onun ölümüne sebep oluyor. İntikam almak isteyen motorcu çetesi yakınlara gelir ve olay çıkarmaya başlarlar. Max'in en yakın arkadaşını öldürürler. Bu olaydan sonra Max artık intikam almaya karar verir ve bu çetenin peşine düşer. Bazı olaylar gelişir ve Max'in karısıyla çocuğu çete tarafından öldürülürler. İşte bundan sonra Max kontrolü kaybediyor. Tek amacı intikam almak olan Max çeteyle savaşmaya başlıyor. Yaralı düşse de daha saldırgan bir hale geliyor. Çünkü suçlular yapmamaları gereken bir hata yaparak Max'i hafife alıyorlar. Mel Gibson bu filmde Mad Max rolünde çok başarılı bir iş çıkarmış. Daha sonra çekilen filmlerde de dünyanın çok daha acımasız bir yer haline geldiğini daha iyi görüyoruz. Nükleer savaşlar sonrası insanlardan geri kalanlar artık iyice kuraklık ve kıtlıkla mücadele eder hale gelmiştir. Su ve yiyecek bulmak oldukça zordur. Bunlar için birisini öldürmek artık normal bir şeydir yani. Bildiğimiz ahlak kurallarını unutun. Max'in yaşadığı dünyada savunmasız olanlar tecavüze uğrayıp açlıktan ölebilirler. Düşmanlarının araçlarının önünde canlı kalkan da olabilirler veya en iyi ihtimalle hayatta kalırlar ama köle olarak. İşte bu dünyada Max'i çıldırtan şeyler aynı zamanda onun hayatta kalmasına da sebep olmuştur. Normal bir kafayla her insanın başaramayacağı şekilde önüne çıkan haydutları yok edip ıssız çöllerde amaçsızca ilerlemektedir Max. Amaçsızca demek doğru olmayabilir aslında çünkü hayatta kalmak tek amaç olmuştur. Fallout oyun serisi de büyük ölçüde Mad Max filmlerinden ilham alınarak geliştirilmiştir. Mad Max'in oyunu da oldukça etkileyici bir oynanışa sahipti. Uçsuz bucaksız çöllerde aracımızla yol alırken bazen yakıt bulmakta zorlanıyorduk. Su bulmak başka bir sorundu. Çetelerin ve farklı grupların kalelerine girip savaşlara katılıyorduk. Bu gruplar bazen bir petrol kuyusunun etrafında konuşlanıyordu ve bunu yapan kral demekti. Çünkü benzin olmadan araçlar yol alamaz ve benzin bulmak büyük sıkıntı. Belli aralıklarda benzin istasyonu bulabileceğiniz o eski dünya biraz geride kalmıştı çünkü. Aracınız ilerlemediğinde de çöl insanı hemencecik yutabiliyordu. Ölmezseniz de karşılaştığınız bir çetenin insafına kaldınız demektir. Mad Max filmi aslında dünyadaki gidişatı sorgulayan bir yapım. Dünyada nüfus sürekli çoğalırken kaynaklar gittikçe azalıyor. Gereksiz yere doğal kaynakları tüketiyoruz. Bu şekilde devam ederse kötü sonuçlarla karşılaşmanın sürpriz olmayacağı ortada. Geçmişte dünya tarihine bakınca insanların birbirine neler yaptıklarından bunları anlayabiliyoruz. Ayrıca bu film sadece zorlu koşulları değil, ahlak kavramının da nasıl değişken olduğunu ortaya koyuyor. Yani çoğu insan aslında kanunlara cezası olduğu için uymakta, bir şeyi doğru olduğu için yapmayabiliyorlar. Bir kısım insanlar birisine ait bir şeyi bulduğunda almaktan sakınırlar ve bunu kimsenin görmediği, kamera olmayan bir yerde de böyle yapabilirler. Ama bir kesim de sadece ceza almaktan korktuğu için böyle davranabilir. Oysaki her koşulda başkasına ait bir şeyi izinsiz almanın hırsızlık olduğu kabul edilir.
Biraz önce bahsettiğim dünyada ise böyle bir durumla karşılaşınca tüm bu kurallar geçersiz kalıyor. Hayatta kalmak tek amaç olduğu için insanlar acıma duygusunu bir kenara bırakıp yaşamak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Filmde anlatılanlar aslında dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan olaylar. Bunu demek yanlış olmaz çünkü kalabalık bir şehirde veya normal güvenlikte bir ülkede yaşıyorsanız belki bahsettiklerim size uzak gelir ama bazı ülkelerde kanunların etkisini gösteremediği ve suçluların kendi kanunlarını koyduğu acımasız olaylar da yaşanabiliyor. Meksika'da bazı bölgelere girildiğinde karteller tarafından kaçırılan insanlardan bir daha haber alınamadığı görülmüş. Bazı Latin Amerika ülkelerinde de böyle. Afrika'da iç savaş olan güvenliksiz bölgelerde oldukça tehlikeli. Bu tür yerlerde insanların başına her şey gelebiliyor. Hemen hemen dünyanın tüm güvenlikli ülkelerinde bile sokakta bir insanın başına türlü olaylar gelebilir. Hatta ülkemizde de bazı bölgelerde yıllardır süren terör olaylarının yoğun olduğu riskli bölgeler var ve buralarda sivil olarak dolaşmak tehlikeli olabiliyor. Kaçırılma ya da öldürülme gibi durumlar yaşayan vatandaşlarımız oluyordu. Mad Max filmindeki gibi felaketler olmadığı halde dünyada bunlar yaşanıyorsa filmlerde olanların gerçekleşmeyeceğinin garantisi yok gibi görünüyor. Mad Max serisi dünyada yaşanacak felaketleri ve sonrasında insanların neler yapabileceklerini etkili bir şekilde anlatan güzel yapımlar. Filmlerini izleyebilirsiniz. Biraz eskidir ama buna rağmen güzel hazırlanmış filmlerdir. Oyunu da güzeldir. Hatta türünün tek örneği diyebilirim. Bu dünyanın içine girdiğinizde Max'in neden çıldırdığını daha iyi anlıyorsunuz. Çoğu zaman ona hak verebilirsiniz çünkü güçlülerin hakim olduğu böyle bir dünyada sadece akıllı insanların hayatta kalması oldukça zor görünüyor.